Merhaba arkadaşlar. Sıradaki filmimiz beni lise yıllarımda gerçekten etkileyen bir film olarak karşımıza çıkıyor. Dabbe 1. Anketlerin cevaplarına istinaden Dabbe serilerinin ilk filmi Dabbe'nin şu ana kadar yapılmamış ve hiçbir yerde olmayan bilinmeyenler videosuna hoş geldiniz. Uyarıyorum. Video yoğun derecede korku unsurları içermektedir ve etkilenen arkadaşlar videoyu şu an izlemeyi bırakabilir. Anlatacaklarımı duyduklarınızda gerçekten bazı sahnelerde yuh diyebilirsiniz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayalım ve videomu beğenmeyi lütfen esirgemeyin. Başlıyoruz. Henüz 2006 yılına girilmemişken Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dizi sıra dışı intihar vakası ortaya çıkmaya başlar. Bu gizemli olaylar kısa süre içinde Türkiye'ye de sıçrar. Türkiye'deki ilk vaka İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşanır. İnternetle arası diğer insanlara oranla daha iyi olan Tarık, hiçbir neden olmaksızın feci bir şekilde intihar eder. Tarık'ın yakın arkadaşları olan Sema, Hande ve Cem, olayın ardındaki gerçekleri araştırmak için çaba gösterirler. Olayın araştırılması sırasında Tarık'ın ölümünden sonra Cem'e Tarık'ın e-posta adresinden bir mesaj gelir. Bu olay hem arkadaşlarını hem de olayı araştıranları dehşete düşürür. Mesajın ardından Tarık'ın intiharıyla ilgili gizem daha da derinleşir. Cem, Sema ve Hande bu olayların arkasında internet üzerinden yayılan ve başka bir boyuttan gelen varlıkların olabileceği şüphesiyle karşı karşıya kalır. Film, İslam mitolojisinde yer alan Dabbetül Arz kavramını merkezine alarak kıyamet alametlerinden birinin teknoloji aracılığıyla dünyaya nasıl yayıldığını işler. Bu esrarengiz olaylar karakterlerin hayatlarını alt üst ederken gerçek ve hayal arasındaki çizginin giderek silikleştiği bir dünyayı gözler önüne serer. Dabbe 1'de kullanılan sinematografi izleyiciyi sürekli bir rahatsızlık hissi içinde tutmak üzere tasarlanmıştır. Hasan Karaca da film boyunca loş ve karanlık renk paletleri kullanarak filmin atmosferini yoğun bir şekilde korku dolu hale getirmiştir. Kamera açıları ve hareketleri de karakterlerin içinde bulundukları paranoyayı ve korkuyu izleyiciye yansıtacak şekilde seçilmiştir. Dar açılar ve karakterleri merkezde izole eden çerçeveleme teknikleri izleyicinin karakterlerle birlikte bir kapana kısılma hissi yaşamasına neden olur. Filmdeki görsel efektler özellikle internet üzerinden yayılan lanet sahnelerinde belirgin bir şekilde öne çıkar. 2006 yılında çekilen bir film olarak Dabbe 1'deki efektler dönemin teknolojik imkanları düşünüldüğünde oldukça başarılıdır. Ekranda beliren dijital parazitler karakterlerin gerçeklik algısını zayıflatırken izleyicinin de bu soyut korkulara inanmalarını sağlar. 2001 yılında çekilen ve bir Japon filmi olan yönetmenliğini ve senaryosunu Kiyoshi Kurosawa'nın yaptığı Kairo filminden uyarlanmıştır. Ayrıca Kairo filminin 2006 yılında vizyona giren ve başrollerinde Kristen Bell ve Ian Somerhalder'ın yer aldığı Amerika Birleşik Devletleri yapımı Pulse isminde bir uyarlama filmi daha vardır.
Kageora, ruhsal varlıklar ve mistik unsurlarla ilgili derin bir temaya sahiptir. Dabbe 1'de de benzer şekilde cinler ve mistik öğelerle ilişkilendirilen bir korku teması içerir. İki film arasındaki bu tematik benzerlik, Dabbe 1'in Kageora'dan esinlenmiş olabileceği fikrini destekler. Dabbe 1, İslam mitolojisiyle modern dünyanın teknolojik korkularını bir araya getirir. Filmde sıkça kullanılan semboller bu iki dünyanın çarpışmasını yansıtır. Filmde işlenen Dabbetül Arz kavramı kıyamet alametlerinden biri olarak bilinir. Bu varlık filmde internet üzerinden yayılan bir virüs metaforuyla sunulmuştur. Dabbe, modern teknolojinin ve özellikle internetin insanları manevi köklerinden koparabileceğine dair bir eleştiriyi de temsil eder. İnternetin bilinçaltımıza olan etkisi filmde sıkça vurgulanan bir tema olarak karşımıza çıkar. Karakterlerin maruz kaldığı korkular, internet üzerinden yayılan bir tehdidin etkisiyle şekillenir. Bu, izleyicinin teknolojinin bilinmeyen ve kontrol edilemeyen yönleriyle ilgili duyduğu endişeyi güçlendirir. Film, ölüm sonrası yaşam, öteki dünya ve ruhani varlıkların insanlarla iletişim kurabileceği fikrini işler. Tarık'ın ölümünden sonra Cem'e gelen mesaj, bu dünyaların birbiriyle iç içe geçtiği ve aralarındaki sınırın inceldiği bir durumu sembolize eder. Dabbe 1'in en güçlü yönlerinden biri, izleyiciyi sürekli olarak psikolojik bir gerilimin içine çekmesidir. Filmde kullanılan ses efektleri, ani ses patlamaları ve sessizlik arasındaki geçişler izleyicinin sinirlerini gergin tutmayı başarır. Ayrıca karakterlerin yaşadığı paranoya ve çaresizlik izleyiciye de bu duyguları hissettirir. Film boyunca karakterlerin gerçeklik algısı giderek zayıflar. Bu, internetten gelen mesajların etkisiyle daha da yoğunlaşır. İzleyici, karakterlerin hangi olayların gerçek, hangilerinin hayal ürünü olduğundan emin olmaz. Bu belirsizlik korkunun etkisini arttırır. Film, lineer bir zaman akışından saparak izleyiciyi sürekli olarak geçmişte şimdi arasında gidip gelen bir hikaye yapısının içine sokar. Bu, karakterlerin ve izleyicinin zaman algısını manipüle eder ve korku duygusunu arttırır. Hasan Karaca da Dabbe 1 ile birlikte Türk korku sinemasında yeni bir dönem başlatmıştır. Karacadağ'ın vizyonu, İslam mitolojisinin korku unsurlarını modern dünyanın sorunlarıyla harmanlamaktan geçer. Bu film hem yerel hem de küresel izleyici kitlesi üzerinde derin bir etki yaratmıştır. Batı korku sineması unsurlarının, özellikle de Japon korku sinemasındaki J-horror akımının etkilerini taşıyan film, aynı zamanda İslam mitolojisinden beslenmesiyle de özgün bir yapım olmayı başarmıştır. Hasan Karaca da Dabbe 1'de izleyiciyi sürekli olarak bir rahatsızlık ve korku halinde tutma konusunda oldukça başarılı olmuştur. Bu film, Türk korku sinemasında dini temaların ve teknolojik korkuların birlikte işlendiği nadir yapımlardan biri olarak kabul edilir. Dabbe 1 sadece bir korku filmi değil, aynı zamanda modern dünya ile geleneksel inançların çarpışmasını derinlemesine işleyen bir yapım olarak karşımıza çıkar. Hasan Karacadağ'ın bu filmi izleyiciye hem psikolojik hem de metafiziksel bir korku deneyimi sunar. İslam mitolojisinin kıyametle ilgili unsurlarını modern dünyanın teknolojik korkularıyla harmanlayarak izleyiciyi hem düşündürür hem de ürkütür.
Filmde bir sayısal sıralamadan bahsederler. 388 et 0. 388 sayısı İslam mitolojisi ve numerolojide belirli anlamlar taşıyan bir rakamlar dizisidir. 3 ve 8 rakamlarının sıralanışı özellikle tasavvuf ve İslam birimlerinde derin anlamlar taşır. Bu sayı bazı İslam alimleri tarafından kıyamet alametleri veya mistik güçlerle ilişkilendirilmiştir. 0 ise bir başlangıcı ya da sonu, sonsuzluğu veya hiçliği temsil edebilir. Bu anlamda 388 et 0 kıyametin bir başlangıcı ya da bir sonu ifade eden bir sembol olarak yorumlanabilir. Sayı aynaya tutulduğunda ve tersten okunduğunda dabbe kelimesi okunabilir olmaktadır. Yani aslında anlatılmak istenilen kötülük aynanın size yansımasından fazlasıdır söylemidir. Et sembolü internetin ve dijital dünyanın simgelerinden biridir. Bu sembolün kullanımı filmin temasına uygun olarak dijital çağda karşılaşılan ruhani ve mistik tehditleri temsil eder. Bu bağlamda 388 et 0 sadece sayılar ve sembollerle şifrelenmiş bir mesaj değil, aynı zamanda dijital ortamda yayılabilen bir lanetin işaretidir. 388 et 0 filmde bir şifre ya da gizemli bir kod olarak kullanılır. Bu ifade karakterlerin karşılaştığı bir tehdit ya da tehlikenin simgesi olarak belirir. Özellikle internet üzerinden yayılan lanetle bağlantılı olarak görülen bu şifre izleyicilere dijital dünyanın karanlık yüzünü göstermeye yönelik bir öğe olarak hizmet eder. Filmi izleyenler arasında bu ifadenin ne anlama geldiğine dair pek çok teori üretilmiştir. Bazı izleyiciler bu ifadeyi internetin karanlık köşelerinde dolaşan ve bilinmeyen güçlerin sembolü olarak görmüş. Bazıları ise daha mistik bir anlam yükleyerek bunun kıyamet alametlerinden biri olabileceğini düşünmüştür. Ayrıca bu kodun filmdeki olayların kilit noktasını çözen bir anahtar olduğu yönünde yorumlar da yapılmıştır. Hasan Karacadağ bu şifreli ifade hakkında açıkça bir yorum yapmamıştır. İzleyicilerin bu gizemi çözmelerini istemiştir. Bu sayede filmdeki gerilim ve gizem unsurları izleyicinin hayal gücüyle beslenmiş, filmin etkileyiciliği arttırılmıştır. Yönetmenin bu tür açık uçlu unsurları kullanma stratejisi izleyiciyi filme daha derinlemesine bağlayarak herkesin kendi yorumunu yapabileceği bir anlatı oluşturmuştur. Cinler filmdeki korku atmosferini yaratmada ana unsurlardan biridir. İslam inancında cinler görünmeyen ve bazen kötücül varlıklar olarak kabul edilirler. Filmde cinlerin varlığı karakterlerin yaşadığı korkuyu ve gerilimi arttırır. Özellikle cinlerin etkileri karakterlerin ruhsal ve fiziksel durumlarını derinden etkiler. Filmin ana temasıyla internet üzerinden yayılan bir lanet ile cinlerin ilişkilendirildiği görülür. Bu lanet cinlerin insanları ele geçirme ve onları psikolojik olarak etkileyerek korkutma yeteneklerini kullanarak genişler. Cinlerin bu şekilde tanıtılması modern dünyada eski inançların nasıl yeniden şekillendiğini ve dijital ortamda nasıl bir tehdit oluşturduğunu gösterir. İslam mitolojisinde cinler insanlardan farklı bir yaratık türüdür ve hem iyi hem de kötü niteliklere sahip olabilirler. Kötü cinler genellikle insanları kötü yola yönlendiren, rahatsız eden veya zarar veren varlıklar olarak görülür.
filmdeki cinler bu kötü niteliklerle ilişkilendirilir ve karakterlerin yaşadığı travmanın merkezinde yer alır. Filmde çeşitli türde cinler ve onların özellikleri tanıtılır. Bunlar arasında insanları sürekli rahatsız eden, onların en derin korkularını ortaya çıkaran ve ruhsal durumlarını kötüleştiren cinler bulunur. Bu çeşitlilik filmin atmosferini daha da karanlık ve ürkütücü hale getirir. Cinlerin karakterler üzerindeki etkileri genellikle psikolojik travma ve paranoya şeklinde görülür. Filmde cinlerin insanların akıl sağlığını nasıl etkileyebileceği ve onları ruhsal olarak nasıl tüketeceği gösterilir. Bu, karakterlerin yaşadığı korku ve gerilimin bir yansıması olarak sunulur. Cinlerin etkileri sadece psikolojik değil, aynı zamanda fiziksel olarak da kendini gösterir. Karakterler cinlerin etkisi altında fiziksel rahatsızlıklar yaşar. Uyku problemleri ve sürekli bir huzursuzluk hissiyle karşılaşırlar. Bu fiziksel etkiler cinlerin korku yaratmadaki etkinliğini arttırır. Şimdi bu filmin arka odalarında neler olmuş ve kimsenin bu zamana kadar duymadığı gizli bilgilere erişme zamanımız geldi. Uyarıyorum, video bu süreçten sonra çok gizli bilgiler ve bilinmeyenleri içermektedir. Dabbe 1 filmi çekim süreci ve arka planındaki bazı olaylar nedeniyle pek çok gizem ve ürpertici gerçeklerle çevrilmiştir. Filmin çekimleri sırasında set ekibinin bazı üyeleri garip ve açıklanamaz olaylar yaşadıklarını iddia etmişlerdir. Özellikle gece çekimlerinde bazı ekip üyeleri set çevresinde anlam veremedikleri gölgeler gördüklerini ve soğuk bir rüzgar hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu olaylar filmin doğası gereği yaşanan korku atmosferiyle birleşince ekibin üzerinde büyük bir psikolojik baskı yaratmıştır. Çekim sırasında kullanılan elektronik ekipmanlarda sık sık arızalar meydana gelmiştir. Kamera ve ses kayıt cihazlarının belirli sahnelerde ansızın durması veya bozulması ekip arasında endişe yaratmıştır. Bu durum filmin konusunun internet ve elektronik cihazlarla ilgili olması nedeniyle daha da ürkütücü hale gelmiştir. Yönetmen Hasan Karacadağ, Dabbe 1'in senaryosunu yazarken ve filmi çekerken İslam mitolojisi ve cinlerle ilgili derin araştırmalar yaptığını belirtmiştir. Bu araştırmalar sırasında bazı cinni varlıklarla iletişim kurduğu ve bu deneyimlerin filme yansıdığı iddia edilmiştir. Karacadağ, filmin izleyiciler üzerinde gerçek bir ruhani etki yaratmasını istediğini ve bu nedenle bazı sahnelerde gerçek dualar ve ayetler kullandığını ifade etmiştir. Filmin vizyona girmesinden sonra bazı izleyiciler filmin etkisi altında kaldıklarını ve günlerce uyuyamadıklarını, hatta bazılarının psikolojik destek almak zorunda kaldıklarını söylemiştir. Özellikle filmde kullanılan gerçek dualar ve ayetlerin bazı izleyicilerde derin bir korku ve endişe hali yarattığı rapor edilmiştir. Filmi izleyen bazı kişiler filmden sonra tuhaf ve rahatsız edici rüyalar gördüklerini belirtmiştir. Bu rüyalar filmin içeriğiyle ilgili korkutucu unsurlar içerdiği için filmin gerçek bir ruhani etkiye sahip olduğu yönündeki inançları güçlendirmiştir. Dabbetül Arz, İslam inancında kıyamet alametlerinden biri olarak bilinir ve film bu kavramın modern teknoloji aracılığıyla insanları nasıl etkileyebileceğini işler. Bazı izleyiciler filmin senaryosundaki olayların gerçek hayatta da yaşanabileceğine dair endişeler taşımıştır.
Özellikle internetin yaygınlaşması ve teknolojinin kontrol edilemez bir şekilde büyümesi bu korkuların daha da yoğunlaşmasına neden olmuştu. Filmin çekimleri bittikten sonra kullanılan bazı mekanlarda garip olaylar yaşandığı rapor edilmiştir. Özellikle Selçuk ilçesindeki bazı sahnelerin çekildiği alanlarda çekimlerden sonra paranormal aktivite gözlemlendiği ve bölge halkının bu durumu hissettiği söylenmiştir. Dabbe 1 aslında ilk başta bu isimle yayınlanmayacaktı. Hasan Karaca da filmin ismini Kıyamet olarak düşünmüştü. Ancak senaryonun gelişmesi ve Dabbetül Arz kavramının filme daha yoğun bir şekilde entegre edilmesi sonucunda filmin ismi Dabbe olarak değiştirildi. Bu değişiklik filmin dini ve mitolojik temasını daha da ön plana çıkarmak için yapıldı. Filmin senaryosu Karacadağ'ın kişisel deneyimlerinden ve İslam mitolojisinden esinlenerek oluşturuldu. Ancak pek kimsenin bilmediği bir diğer detay, filmin bazı sahnelerinin gerçek hikayelerden esinlenmiş olmasıdır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan paranormal olaylar ve ruhani deneyimler senaryonun geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Hasan Karacadağ bu olaylardan bazılarını araştırıp filme adapte etmiştir. Hasan Karacadağ, Japon korku sinemasından büyük ölçüde etkilenmiştir. Japonya'da eğitim aldığı dönemde Japon korku türünün önemli yapımlarını incelemiş ve bu filmlerden ilham alarak kendi tarzını geliştirmiştir. Dabbe 1'de özellikle psikolojik korku unsurlarında ve hikaye anlatımında bu uzak doğu etkilerini görebiliriz. Bu etki Karacadağ'ın Türk korku sinemasına getirdiği yenilikçi bakış açısının temel taşlarından biridir. Film vizyona girdikten sonra sadece psikolojik etki yaratmakla kalmadı, aynı zamanda bazı izleyicilerin hayatında garip olayların yaşanmasına da neden oldu. Bu kişiler filmi izledikten sonra evlerinde garip sesler duyduklarını, elektronik cihazlarının bozulduğunu ve hatta bazı objelerin yer değiştirdiğini iddia etmişlerdir. Bu olaylar filmin yaratmak istediği korkunun gerçek hayata taşındığına inanan izleyiciler arasında bir efsaneye dönüşmüştür. Filmde dikkatli izleyiciler tarafından fark edilebilecek birkaç gizli mesaj bulunmaktadır. Örneğin bazı sahnelerde duvarlarda yazılı olan Arapça dualar ve ayetler filmin atmosferine derinlik katmak için özellikle yerleştirilmiştir. Ayrıca bazı karakterlerin isimleri ve olayların geçtiği tarihler İslam mitolojisinde önemli olaylarla ilişkilendirilecek şekilde seçilmiştir. Bu detaylar filmi sadece bir korku filmi olarak değil, aynı zamanda dini sembollerle örülmüş bir anlatı olarak da inceleyenler için zengin bir keşif alanı sunmaktadır. Filmin çekildiği bazı mekanlarda yaşanan olaylar setin lanetli olduğuna dair söylentilere yol açmıştır. Örneğin çekim sırasında belirli bir sahnede sürekli olarak ışıkların patlaması çekim ekibi arasında bir lanet olduğu düşüncesini doğurmuştur. Bu olaylar özellikle filmin doğaüstü temasını göz önünde bulundurarak ekip üyeleri arasında büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Filmin çekimleri sırasında özellikle gece çekimlerinde ekip üyeleri set çevresinde garip enerjiler hissettiklerini rapor etmiştir. Özellikle setin kullanıldığı eski binalarda bazı üyeler garip sesler duyduklarını ve kendilerini izole hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu tür olaylar filmin mistik ve korkutucu atmosferini daha da güçlendirmiştir. Filmdeki bazı karakterlerin geçmişleri ve motivasyonları izleyiciye tam olarak açıklanmamıştır. Örneğin
Tarık'ın ölümüne neden olan olaylar ve onun ruhsal durumu filmde sadece yüzeysel olarak ele alınır. Tarık'ın ölümüne dair derinlemesine bir geçmiş veya ruhsal bağlantılar izleyiciler tarafından çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Filmin bazı kayıp sahneleri veya alternatif kurguları hakkında bilgiler zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Bu sahneler filmin anlatısını ve karakterlerinin arka planını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Bu tür bilgiler filmin tamamlanmış versiyonunun ötesinde daha derin bir anlatım sunduğunu gösterir. Film sosyal medyada pek çok efsane ve şehir efsanesine ilham vermiştir. Bu efsaneler filmin gerçek bir lanet içerdiği veya izleyiciler üzerinde mistik bir etki yarattığı yönünde olabilir. Bu tür efsaneler filmin kültürel etkilerini ve izleyiciler üzerindeki psikolojik etkisini arttırmıştır. Şimdi son bir bilgi veriyorum ve bu bilgi birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Sıkı durun. Dabbe 1'de kullanılan bazı ses efektleri ve müzik parçaları aslında filmin yapım aşamasında dikkatlice seçilen ve bazı izleyiciler tarafından fark edilmeyen gizli bir ses kaydını içerir. Yönetmen Hasan Karacadağ filmdeki korku atmosferini güçlendirmek için özel bir ses kaydını özellikle cinlerin etkilerini simüle etmek için kullanmıştır. Bu ses kaydı geleneksel korku filmi müzikleri ve efektlerinden çok daha derin bir psikolojik etkiye sahiptir. Filmde yer alan bazı ses efektleri ve müzikler aslında Sirius Müzik Kütüphanesi adında gizli ve özel bir koleksiyondan alınmıştır. Bu kütüphane çeşitli korku ve mistik temalar için özel olarak tasarlanmış ses kayıtlarını içerir ve genellikle sadece profesyonel yapımcılar tarafından kullanılır. Dabbe 1'in yapımında bu kütüphaneden alınan bazı sesler cinlerin varlığı ve etkileriyle ilgili atmosfer yaratmak için kullanılmıştır. Bu özel ses kaydının bir diğer ilginç yönü sesin sadece filmde ve belirli bir sahnede duyulabilmesidir. Kayıt genellikle düşük frekansta olan ve sadece sinemada özel ekipmanlarla duyulabilecek türde bir ses içerir. Bu nedenle evde veya standart ses sistemlerinde dinlenildiğinde bu ses kaydı anlaşılmayabilir. Filmin yapım ekibi bu ses kaydını ilk duyduklarında sesin üzerlerinde güçlü ve rahatsız edici bir etkisi olduğunu belirtmiştir. Ses kaydının amacı izleyicilerin filmi izlerken hissettiği korku ve gerilimi arttırmaktır. Bu tür bir teknik filmin atmosferini daha da derinleştirmek ve izleyicileri daha etkili bir şekilde korkutmak için kullanılmaktadır. Sonuç olarak benim yorumuma gelecek olursak dostlar. Benim filme puanım 10 üzerinden 9'dur. Çünkü beni o yıllarda cinler hakkında duyduğumuz birçok hikayeyle ve ülkemizde çıkan ilk korku filmlerinden birisi olduğu için çok heyecanlandırmıştı. Lise yıllarımdaydım ve arkadaşlar arasında filmde duyduğum değişik ses efektlerini birbirimize taklidini yaparak korkutmaya çalışırdık. Ne günlerdi ama. Filmi birçok kez izledim ve her izlediğimde her bir detayında ilginç sahneler olduğunu anladım. Ve gerçekten korku filmleri arasında favorilerimden birisidir. Açıkçası bazı geceler evde tek başına kaldığımda bu filmdeki sahneler gözümün önüne gelerek ışıkları açmışlığım gayet olmuştur. Makyajlar bazı sahnelerde gerçekten başarılı olurken bazı sahnelerde çok yapmacık olduğunu söylemeden edemeyeceğim.
O yıllarda sunulan teorilerle arkadaşlar arasında konuşur, birçok kez birbirimize korku hikayeleri anlattığımızda Dabbe ha bugün gelecek, ha yarın gelecek diye yıllar geldi geçti. Evet, yorumlamama son vermeden önce videoyu buraya kadar izleyen dostlar, videoyu beğenerek bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Sıradaki araştırmamı derinlemesine işleyeceğim bu seriden bir film olacaktı. Yaptığım anketlerime katılımlarınız bana motive oluyor ve bundan sonraki videolarımı yapmam için bir nedenim oluyor. Görüşmek üzere dostlar.